Selam arkadaşlar. Bak ekran vardı, ekran gitti. Hemen getirelim. Evet. Göçle ilgili değerlendirmeler yapalım. Ardacığım hoş geldin. Arif'cim hoş geldin. Like atalım. Evet, Arif'imizi dinleyelim. Daha yeni başladı yayın. Şu an görmezler. Şu göçü bir konuşalım edelim. Ben de hemen çok kısa ayarları yapayım. İnsanlar toplanana kadar. Hemen ayarlamaları yapıyorum. İbo hoş geldin. Şu göçü bir konuşalım arkadaşlar. Hem de kaybolanlar, yolunu kaybetmiş olanlar için de bir yol gösterici olsun. Çok kısa ayarlıyorum. Hemen bakacağım. Ayarlamaları yapayım. Sonra konumuza dönelim. Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? İlla aynı grupta olmak zorunda değiliz. Maksat Türkleri de bir arada toplamak. Bir de benim amacım biliyorsunuz hep bir iletişim kanalı oluşturmak. O yüzden burada sohbet üstünden de birbirinizi davet edebilirsiniz. Krallıklarınızı söyleyebilirsiniz. WhatsApp grubunda olmayanlar yazabilir bana. Gruplar belli, torbalar belli. Zaten şimdi açacağım ben. Ekranı yansıtacağım. Aleykümselam Sıtkı hoş geldin. Çevik hoş geldin. Valla sinirler gergin galiba. Torbaları ben hiç beğenmedim işin gerçeği. Ee, Torbalar kötü ya. Gerçekten kötü. Coşkunum hoş geldin. %54. Şimdi zaten şöyle. Hemen şu şeyleri göndereyim.
farmları falan. Ben de gelir gelmez açtım. Çok yazan oldu gün içinde, inanın. Bir netleştirelim istedim. Torbalar kötü. Neye göre dağılım yaptılar bilmiyorum. Çok detaylı inceleyemedim işteyken de. Ama WhatsApp'ta hemen gruplar kurdum. WhatsApp'ta olan arkadaşlarım lütfen oldukları gruba girsinler. Orada birbirleriyle iletişim kursunlar. Şunları gönderip hemen açacağım. Hatta şöyle arayalım. Konuşurken biz biraz farm yapsın. Bak burası mesela ters. Şu oyunun şeyini sevmiyorum. 44 diyor ama aslında daha uzun, çünkü farmı toplamak için ta yukarıya kadar gidiyor. Tepeden dolanıyor, oraya gidiyor. Onun yerine şuralara gitmesi çok daha yakın. Abuk sabuk yönlendiriyor, canımı sıkıyor benim. Bu arada ön birlik ayarını hala keşfedemeyenler varmış. Onu da göstereyim çünkü bilmeyen arkadaşlarımız var. Soruyorlar. Ona denk geldim. Hemen göstereceğim. Şu savaşçı komplarımı şimdilik yakınlara göndereyim. Çok mühim değil bunları toplama yapıp yapmaması benim için. Arkadaşlar yeni gelen özelliklerden biri, anında değişiklik yapabilmeniz için komp değişikliği var. Ön ayar var. Oradan direkt işte farm kıtası mı, normal kıta mı yapmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Gel bırak toplamayı, boş ver, tamam. Ya da şuradan da şey yapabilir miyiz? Yok. İlla şunu da hızlandıralım hemen. Burada ön ayar var arkadaşlar. Tabii kalenizde olması gerekiyor. O yüzden geri çektim. Kalede olmazsa böyle bir şey yok. Ön ayara bastığınızda işte toplama komplarınızı ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi işte kaç tane koyacaksınız. Buradan savaş kompu. Sonrasında içe aktar, başvur deyip değiştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ya mesela şöyle yapalım. Bunu değiştireyim. Ne olsun? Şu olsun mesela. Bakın hemen hazırlanmış birlik oldu. Hemen savaşçı birliği geri çekeyim. Hop, bitti. Bu kadar. Bilmeyen arkadaşlar için bilginiz olsun. Hemen sohbete bakıyorum. Sonra da şu göç şeyini açalım. İşte senin gibi bilmeyen çok vardı. Keşfedilmemiş. Yani böyle gözüne de sokmuyor insanın. Haklısın. O yüzden bir değinmek istedim. Şimdi SuperCore'dan şöyle detaylı olaraktan açalım. Bir bakalım. Görseli açmıyorum. Buradan daha güzel yazılı olarak var. Bizim grup 3 arkadaşlar. 19-29 arası, 37-47-58 arası, 100-104, 108-110, tek başına 117, 132-133, 149-151, 157, 169'da 170 var. Yani garip geldi bana. Abuk sabuk gruplar bence. Şey de merak ediyorum. 40'ı ne yapmış abi adamlar? Ona dikkat etmedim. 40'ı kimle vermişler? 40 buradaymış. Mesela bak 35 de güçlü, 40 da güçlü. İkisi aynı şeyde ve üstüne diğerleri de vermiş buna. 40'ı daha güçlendirmiş. Sitelere biraz torpil geçmiş oyun. Yani şimdi bakınca sinir bozucu. Gerçekten sinir bozucu. Şu an sinirim bozuldu.
adamlara güçlü krallıkları vermiş. Ya zaten hani eğer bir algoritması varsa bu işin, baktıysa bu krallıklar nasıl bir araya geliyor? Biri bana bunu açıklasın. Bunların hepsi öncü. Şey ne olmuş? 12, 18, 13, 18 falan da ve buradan da krallık 3 ile 4'ü vermiş. Oğlum gareziniz bize mi ya? Bak burası da güçlüler var zaten. 13 güçlü, 18 güçlü, 16 güçlü. Aklıma daha gelmeyen, yani bir de üstüne krallıkları vermiş. 3 ile 4'ü vermiş. Abi böyle bir, yani sinirim bozuluyor. Burada neler var? 3, 7. Hiç beğenmedim ben grup eşleştirmesini. Gerçekten hoş değil ya. Ya zaten gerçekten saçma bir eşleştirme yapmış. Biraz torpil geçmiş. Zaten lider krallıklar belli. Biliyorsunuz. Hatta bir dakika ya, yine burada şey listeyi atmıştı bir ara ya. Ee, görkemli birincilerin olduğu. Bakayım. Buradan göndermeyip sadece WhatsApp'tan da atmış olabilir. Şu an çok geçmişe gittiğim için biraz kafayı yiyor. Görkemli Sefer şeyin ne zaman atmıştı? Tarihi de hatırlamıyorum. Bu etkinlikteki kalelerin sıralamaları görkemli değil. Bu da sonraki sıralamalar. Yine yok abi, burada yok. Hemen WhatsApp'ımı açıyorum. WhatsApp'tan bakacağım görkemli sıralamasına. Ak koyun, kara koyun biraz daha netleşmiş olur. Ranking Top 200 vardı. 13 birinci arkadaşlar. 40 ikinci, 42 üçüncü. Şimdi biz bir bakalım. Şark hoş geldin. Bak 13, 40, 42, 9. 13 burada. 17 de burada. 17 de 5. 18 de 6. Bak bak. Torbaya bak Allah aşkına. 13, 17, 18. Üstüne krallık 3-4 var. Onun dışında 36. Başka bir yandan şeyle check ediyorum. Size de şöyle arkadan efekt vereyim.
Catherine açık olduğu için gerçi ses gitmeyecek. 87 falan var mı? 70'lerde. O kadar. Stesse'lerin torbasına bakalım. Oraya da bir torpil geçirmiş çünkü. 40 zaten ikinci sıradaydı. Başka kim var? 35 var burada. Diyar 1 var zaten. Krallık 1-2 var. Onları saymıyorum bile yani. Cıcığını çıkartmışlar. Başka bakıyorum görkemli listesinden. 200. krallık da bu arada görkemli sıralamasında 14. sırada. Güçlü bir krallıkmış. ...34 var 20. sırada. 34 de bunların torbada. 38 var 24. sırada. Onlar da bunların torbasında. Baba bir şey kalmadı zaten. 119 var. 31. sırada yine. Görkemli sıralaması. Yani güçlü krallık demek. Bütün güçleri buraya atmış. Bizim gruba bakıyorum. Göç 3'e. Ne var? 19 ile 29 arası. Biz varız. 27 var. 21 var. 13. sırada. 3 tane güçlü krallık olarak 27, 26, 21 diyebiliriz. 24 varmış 18. sırada. Bizim torba da güçlüler var. Ama mesela 27 göç etmez, göç alır. Biz göç etmeyeceğiz, göç alacağız. Kısır bir döngüdeyiz. 21'in de göç edeceğini zannetmiyorum. Onlar da göç alır. Bizim torbadan arkadaşlar bir cacık olmaz. Aynen Kenan, tam şu an onu düşünüyordum ben de. Ama şey yanlış bu arada. 40'a göç ederler. Ama örnek veriyorum 35'ten 40'a göç etmez. Başka ne var burada? Görkemli sıralamasına bakarak konuşuyorum. Yani güçlü krallıklar arasında. 20. krallıkta 27 sıradaymış. Abi 20'ler var ya, 20'ler hep güçlü imparatorluk. 20'lerden korkun. Öyle söyleyeyim. Bak 21, 24, 26, 27, 25. Bunlar hep ilk 30'da görkemli de. 25. 30. olarak düşünün. Geri kalanlar hep daha üstlerde. Yani bayağı güçlü. Onun dışında bakıyorum. 100, 104, 108, 110. Zaten çok bir seçenek yok orada. 108 var 43. sırada. O kadar. Geçiyorum. Grup 4'e baktık. 5'e bakalım. 3 ile 7 arası. İkinci krallık var. 5. krallık var. Görkemli'de bu iki krallık biri 9. biri 12. sırada. 10. krallık buraya dahil değil, 7'ye kadar. Başka 41-46 arası var. 42. krallık güçlü. Görkem'de 3. sırada. Yani aslında şöyle bir kırılma anı var. Bu krallıklar birbirleriyle anlaşırlarsa çok çok güçlenebilirler. Hani göç etmez şey diyoruz ama örnek veriyorum, göç etmeye karar verirlerse çok farklı boyutlara giderler. O zaman ciddi bir yarış başlar. Oyun değişir. Net değişir arkadaşlar. Yani görkemli sıralamasını açıyorum, bakıyorum bir yandan. Bence çok şey değiştirir.
200'ü merak ettim. 200 de bayağı güçlüymüş. 14. sırada Görkem'de. Başka 200'den bir şey var mı böyle ilk şeyde? Bakıyorum. Grup 7 için 200'ü öneririm arkadaşlar. Grup 7'dekiler. 200 güçlü bir imparatorluk. Güçlü bir yere gitmek istiyorsanız 200'ü tercih edebilirsiniz. Bana çok soran oluyor. Biz göç alacağız arkadaşlar. Göç etmeyeceğiz. Bilginiz olsun. Burada saydığım 19'da 29 arası, 19-29 dahil. 37. krallık. 47-58 arası. 47 ve 58 dahil. 100-104 arası. %104 dahil. 108, 109, 110, 117, 132, 133, 149, 150, 151, 157, 169, 170. Buradaki arkadaşlar benimle iletişime geçebilir, yorum atabilir, yazabilir. Kapımız açık. Göç alacağız. Aynı diğer grupta olan arkadaşlar, göç arayanlar ya da göç etmek isteyenler yorumlara yazabilirsiniz. Açık. Sohbette yazın. Birbirinizle match yapın. Mutlaka eşleşin. Yalnız kalmayın. Göç mü arıyorsunuz? Göç mü ediyorsunuz? Şöyle Sıtkı, bize şu an bana yazan çok var gelmek isteyen. Bazıları da bayağı kalabalık grup. Şimdi gerçekçi olalım. Artık bir seneyi devirdik. Burada bakacağımız kriterler biraz daha işte güç yanı sıra erdem. Aktiflik önemli bizim için. Ne kadar aktifse o kadar değerli. Beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar videoya lütfen. Çevik görkemli sıralamasını zaten oyun vermişti. Oradan temin edebilirsin. WhatsApp gruplarında var. Eskiden gelen bir şey. Bir de dünya sıralamasına baktığımızda ilk iki kale Steste ile Spear zaten 40'da. Sonra 38'de geliyor. 38 nerede abi? Yine aynı şeyde. Mesela atıyorum bu adam 38'i bırakıp 40'a giderse vay haline, 500 milyon gücü var. Dördüncü kim? 46. Rainbow Lala. 489 milyon güçle 46'da. 46 nerede? Burada. Göç grubu 5. Beşinci 452. Bir dakika, bu Erdem ya. Bu Merit. Güç değil. Şeyden uyandım hemen. Hemen değiştiriyorum. Merit listesiydi o. Şimdi Stes de birinci, yani 40'ta. Yine 40'ta. Şöyle bakayım. Karate var ikinci sırada. Angry'den daha güçlü. Onun krallığı nerede? Bir bakalım. ...96 mıydı o? Bir dakika. O kadar çok görsel var ki içinde boğuluyorum. Bilerek bu sayfayı kapatmıyorum çünkü buradan eşleştirmek
daha mantıklı. Sizlerle de paylaşıyorum. Boş yere uğraşmayın. Dünya sıralamasına bakaraktan söylüyorum. Karate 98'deymiş arkadaşlar. 98 kimin torbasında? Bak orada çok güçlü bir adam var. 98 nerede? Merak ettim. Birinci grupta. Grup 2'de çok fazla krallık var Selim. Buradan grup 2 izleyicisi olan varsa arkadaşımıza yazabilir. Bak şimdi. Karate göç etmeyi en son düşünüyordu ve 98'de grup 1'de bir krallık yaşadı. Zaten güçlü olan bir krallık varsa ona gittiğinde vay haline diyeyim. Sonra Emin geliyor. Krallık 105'te Emin'de. Emin kardeşimiz de Emin abimiz diyeyim. Yaşça da benden büyük çünkü. Grup 2'de denk gelmiş. Baba 18 var burada, 13 var. Yani buradaki krallıklar 3'te mesela var. Çok değiştirebilir. Bu göç grubu 2'de bir tane krallığın gücü çok artacak, o net. Net olarak söyleyeyim. Biri patlayacak burada yani. Bayağı güç artacak. Çünkü 105 göç ederse buradakilerden bir tanesini uçuracak. Bariz görünüyor. Böyle adım adım gideceğim size arkadaşlar. Anlatacağım. Onun dışında baktığımda Froyke zaten bizde o 5. John X 73'te. Abi 73'te. Yani o kadar çok Kraken'i var ki. Orası göç alırsa çok fena olacak. Grup 5'te onlarda. Bak 42 var orada. 42'nin de Kraken'i var çünkü. Hem de bayağı Kraken'i var 42'nin. Monkler var. Ray var. 42 ile anlaşıp da birleşirlerse bu göç grubu 5'te uçar gider, ben size söyleyeyim. ...41'de de Kraken var. Tel 213 milyon. Bak bak. Bu grup da tehlikeli yani. Dünya sıralamasına baktığımda sıkıntı. Hatta 46'da Jabalala var. 327 milyon güçte. Yani bu göç grubu 5'te var ya. Bence burada da bir birleşme olacaktır. Çünkü 46'yı işte tek başına şeyleri falan çok duyamıyorsun. 73'te de mesela Kraken'i çok fazla ama aktif kalesi yok. O yüzden mutlaka bir birleşme olacak bir imparatorlukta. O imparatorluk yürüyüp gidecek. Gerçekten öyle görünüyor. Tehlikeli bir grup burası da. Başka listede olup böyle 88'de Lato'nun hesabı var. 88 ile eşleşmişler. Biliyorsunuz bizim eski krallık, bütün Koreliler orada toplanmıştı. Lato falan sonra oyunu bıraktı ama 305 milyon hesabı. 88'in de balinası şeyi çok bol. 88'de birleşebilirler. Ama Korelilerle anlaşabilirler mi bilmiyorum ama zaten John'ların grup anlaşabilir. Hiç belli olmaz. Buradan değişik bir şey çıkabilir arkadaşlar. Bakıyorum başka hangi sıralamaya bakıyorum, dünya sıralamasına. Nesli 21'de dedik. Bizim gruba bir bakayım ya. Bizim grupta dünya sıralamasına ne var? 19-29 arasında dünya sıralamasında kim var? Nesti var 21'den. ...263 milyon güçte ama 21'in... Ha, Nesti'yi hatırlıyorum ben ya. Tırttı abi bu. Erdemi yok. Hatırladım. Öyle savaşçı şey olarak yoktu.
Erdemi düşük neslinin, yanlış hatırlamıyorsam, ki büyük ihtimal doğru hatırlıyorum. 21 de kendi içinde güçlü. O yüzden birleşmeyebilir. 24'te Duns var. Bak güzel. Onun dışında yine 21 Skywalker. 24 Cloudlink. Bakıyorum 130 Karate'nin ikinci hesabı var. Aynı torbada mı acaba ana hesabıyla? Karate. Bakayım. 98'de ana hesabı. Burada. 130'da bir hesabı daha var. Ulan aynı. Karate iki hesapla göç edebilir bir yere. 226 milyon diğer hesabı da. Bak Ale var 9. krallıkta yine. Şurada Olovko var 18, zaten güçlü. ...108... Bak 108'de Volum varmış 220 milyon. Mesela 108'i ben tek başına krallık olarak duymadım. Göç için alınabilir, aranabilir biri. Dünya sıralaması daha önce paylaşılmıştı. Shark bizim WhatsApp grubunda da var. Oradan bakıyorum. Bu bilgileri de bakın kolay kolay bulamazsınız. Sen göç için adam arıyorsanız. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim size? Bizim torbaya baktığımda yani birleşme yapması çok zor krallıklar eşleşmiş. 21, 27, 24. ...13 göç alır bence. Göç etmez. Çünkü çok fazla 130-140 milyon üstü kalesi var 13'ün. 13 K-popçuların olduğu, Korelilerin olduğu. Mesela onlar 15'ten falan adam alabilir. Yine çünkü Koreliler falan var 15'te. Mesela dünya sıralamasında 43. sırada 218 milyonlu bir kale var. 15.de. Ya burası çok tehlikeli olacak. Bence bayağı dengeler değişir arkadaşlar. Önemli olan göçe açık olmak. Göç edebilmek. Hatta size şunu söyleyeyim. Hatta buradan şey olarak baktığımda burada 1882'nin de çok krakeni var. Türk de var orada. Aslan Bey var. 82'de göç mü alır, göç mü eder bilmiyorum ama burası da göç edilirse işte 13'tür, 18'dir, 82'dir. Bir yerde toplanırlarsa işler çok değişebilir. 13'ün yine kotası 4 falan olur. Lider sunucu olduğu için. Ama örnek veriyorum. 82 ile başka bir krallık birleşirse 82'nin kotası mesela 6 olacaktır. Öncü krallık değil çünkü. O yüzden daha bir patlayıcı olabilir. Hiç belli olmaz. Burada ilişkiler çok önemli. Emin H mi gidiyor Coşkun? Var Ercan Ulas. Selam, hoş geldin. Zagros, hoş geldin.
Siz bir iki sohbet edin. Ekrana bakarken ben de bir lokma bir şey atayım ağzıma. Çok konuşuyorum. Acıktım. Oğuz Emin 105'teki dünya sıralamasında olan, hatta dünya sıralamasında dördüncü sırada, 400 milyon gücü var yaklaşık. O hesap. Hatta şuradan göstereyim. Şu an KVK'da onlarla eşleştik. Emin arkadaşımız bu. Emin abimiz. Tek başına gideceğini sanmıyorum. Bak işin rengi nasıl değişiyor mesela. Az önce konuştuğumuz konu. 13'e gidecekse kota 4'tür. 1, 2, 3, 4 olur herhalde. Ya da 1, 2, 3, 4. Yani yanında kimleri götürecek bilmiyorum. 140 değil, hatta 130 olacak oranın kotası işte. Bu arkadaş falan dışarıda kalacak mesela. Hani ilk 7'den 7 kişi gidemeyecek. 4 kişi gidecek. 3 kişi elenecek buradan. O net. Büyük ihtimal Lethal Kalesi elenir. Hiç kendini geliştirmemiş. 142'de kalmış. Şu üçlü gider diye düşünüyorum ama tabi bilemiyorum. Yabancılarla da gidebilir. Örnek veriyorum, kota 130 olarak açıklandığı için altındakiler zaten rahatlıkla istediği gibi götürebilir kapasiteye göre. Vallahi Serkancım, çok fena. Oğuz, neyin kullanıcı adını sordun? Kaçırdım ben.
Night King. Arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Ben sizleri buluştururum. Görkem'de şu an sıralama bu şekilde bu arada. Tekrardan şu göç gruplarını açalım. Özel mesajlara dönerim. Şöyle açalım. Çünkü buradan gitmek daha sağlıklı oluyor. Kendi konumunu bilmeyenler olabiliyor. Arda hangi krallıktan geliyorsun? Üstüne tıklıyorsun, gruba katıl diyorsun şark. Bana yaz kanka sen. Ben seni eklerim grubun içine direkt. Şark. Aynen Mehmet Ali. Ama 73 konusunu düşünüyorsan yaz bana. Hatta şöyle yapıyorum. Çok kısa hemen size şeyi atayım. Bir dakika şarkı grubu alayım. Grup 1'i istedin. Göç grubu 1'e şarkı ekleyelim. Ekledim seni şark. Şimdi hadi normalde şey yapmıyorum. Umarım herkes abonedir. Geliyor. Geliyor, geliyor. Evet. Linke tıklayarak WhatsApp grubuna gelebilirsiniz arkadaşlar. Dur Coşkun'umu da ekleyeyim tekrardan. Coşkun senin grubun 5 miydi? Bakayım. 5 üye ekle. Vallahi grup 5 canlandı biraz ha. Hadi iyisiniz. Bu kadar buluşturmaya bir beğeniyi hak ediyorumdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi başka ne kaldı?
Hemen bir lokma atayım ağzıma. Linki attım arkadaşlar. Açık çek. Mehmet, senin krallığın hangisi? Şu an 26 mısın sen yani? Hemen bizim grubu açayım. 3. Hangi krallıktansın? Aa, Oktaylar vardı grup 10'da. Krallık 10'da. Bakayım onlar kimle? 10. Grup 1. Onlar herhalde göç alır diye düşünüyorum. Türk Kraken Oktay var çünkü grup 10'da. Krallık 10'da. Grup 1'deymiş o da. Şimdi dünya sıralamasına baktığımızda burada bir de 11'de var. 216 milyon. Aslında bizim grup çok güzel. Yani baktığında çok sağlam krallıklar var. Kötü değil. Ama dezavantajı şu. Hiçbiri göç etmeyi düşünen krallık değil, güçlü diye. Ama mesela bak, 13 şanslı eminleri kapacak. Ya da 18, artık hangisine karar verirler bilmiyorum. O konuda şanslılar. 13 bayağı güçlenecek. Bunu demek istedim size. Eğer göç eden olursa çok büyük patlayıcı güç olacak bu ikinci göç. ...59 neresi? Burası. Oktaylar mı sizde? Krallık 10. Oğuz, senin konuşmana gerek kalmamış ki. Adam zaten konuşmuş 13'te. 13 ile 18 arasındaymış. Bizde kimler var arkadaşlar? Kraken tanıdığı olan var mı? Kraken var mı krallığında? Göç etmeyi düşünen tabii. Yoksa Kraken dolu torbada. Yok yok yani.
Yasin hoş geldin. Aleykümselam. 44 bakayım nerede? 44'ü merak ettim. 44 beşinci torbada. Bak 73'le aynı torbadasın sen. Göç etmeyi düşünüyorsanız ya da almayı artık bilmiyorum 73'te ne yapmayı düşünüyor. 73 ile iletişime geçebilirsiniz. ...13 ile 40'a bence de yaradı. Ben de başında onun için konuştum. Bayağı söylendim. 20'ler zaten güçlü krallıklar. 21 güçlü, 24 güçlü, 26 güçlü, 27 güçlü. O yüzden göç etmeyecek, göç alacak krallıklar. O yüzden biraz sıkıntı. Hayırlısı Yasin. Senin hesap da çok güçlüymüş. Metini duydum ha. Berk sizinki var ya sizinki. Hay şükür ya Mali ya. Mehmet yazıyorsun kafamızı karıştırıyorsun. Berk siz var ya siz yaşadınız ha. Bak bak 40'a bak hemen piyasayı çöktüler. 35'i de al bütün birleş yani güçlü ol. Aynen Kenan 13 ile 18 kankaydı aslında. Ama birleşebilecek kapasite yok çünkü kotalı olduğu için 13 4 kişi alacak. Yani 18'in dağılması demek bu. 18'de bakıyorum hemen bak Krakenleri sıralamayı açtım. The Sen Ash var 254 milyon. Bir tane kota gitti. 18'e bakıyorum. Patriot var 198 milyon. Bir kota daha gitti. Ragnaros var 177 milyon. Tabi bu liste geleli 3 hafta olmuştur herhalde. Bir kota daha gitti. 18'de bir tane daha güçlü adam vardı ya. Bayağı güçlü bir adam vardı 18'de aslında. Onu gözden mi kaçırdım? Nerede o ya? Heh, Olovko. 222 milyon al dördüncü kotada gitti. Olovko çünkü aklıma kazındı yani güçlü bir adam vardı. Bakayım başka ne var 18'de yoksa 4 tanecik mi? Vardı ya daha vardı bakalım. Vallahi bak 18-13 birleşebilir. Başka da yok 18'de. Griza var 152 milyon. Birini elerler abi. Zaten 18 ben iç savaş yani içte bir karışıklık olmuş dağılmış diye duydum. Savaşları kaybettikten sonra. 18 dağılacak diye duydum ben Splix. Berk hoş geldin. Aleykümselam. Demediysem. Ama buradaki kilit nokta bence Krallık 105. Hani orada hangi krallığa giderse kurtarır.
13'e giderse 13'ü uçurur. 18'e giderse 18'de gayet zaten güçlüydü. Kendini bayağı bir toplar. Hem de 18'in kotası daha fazla olabilir. Belki. Örnek veriyorum, 4 değil de 6 olabilir 18. Öncü mü olur bilemiyorum. Çünkü torba zaten güçlü. Torbaya göre kotaları olacak. Bilemedim. 18'de başka ne var diye bakıyorum. Bir de tabii şöyle bir soru işareti oluyor. Atıyorum 13. 18'i mi alacak, 105'i mi alacak? Ya da 13 zaten göç etmeyeceği aşikar. Ama 18 ben dağılacak diye duydum. O yüzden 18'i bilemedim. 13 ile birleşirler mi? Soru işareti kaldı kafamda. 13-18 çok konuştuk. 40'a bir daha bakacağım. Siteselere kim gider, kim gitmez. Şimdi şöyle bir listeyi açtık. Baba 35 güçlü, 35 göç etmez. Ederse zaten dağılır. Bir Havok var. Rise and Shine var 35'te. Ondan sonra bakıyorum. Scalp var. Bunların hepsi 200 milyon üstü kale ha. Hani öyle 150 falan değil. Zaten 3 etti. Dördüncü kim? 35'e bakıyorum. Çünkü 40 şöyle bir şey yapıyor. Arkadaşlar bütün krakenleri mesaj atıyorlar, çağırıyorlar. Mesaj atmadıkları kraken kalmamıştır diye düşünüyorum. Bizim krakenlerimize de mesaj attılar çünkü. Mountain var 35'te yine. 177 milyon güçte ki. Bunlar dediğim gibi eski veriler. 3 haftada bunlar bayağı bir artmıştır. Dave Hunt var 173 milyon. 35'i eleyelim. Göç etmeyecek. Göç alacak. Belli. Ha, içlerinde böyle ben artık gidiyorum diyen olur mu bilemem. İstisna yapan. Ama 35 güçlü bir krallık. Ben dağılacağını düşünmüyorum. 40 da dağılmayacak. Bu ikisini eledik. Bu adamlara göç gelir. 35 ile 40'a göç gelir. Peki hangi krallıklar göç edebilecek kadar dağınık ya da başka güçlü var mı böyle göç alacak bu grupta? Şu tepeye zaten bakınca sıkıntı. Splix Emin 13'e giderse 18'den alamazlar. 130 M üstü kale gelemeyecek çünkü sınırlı. Emin de tek başına gitmez. %30M üstü kale 4 kontenjanı var. 4 kale alabiliyor o krallık. 13 örnek veriyorum. Emin tek başına gitmeyecek. Arkadaşlarını bırakmayacak. İlk göçte de zaten o yüzden gitmedi. Açtık baktık 130 milyon üstünde 7 tane kale var. Şu an 105. krallıkta, Emin'in olduğu krallıkta. Ya Emin'in ekibini alacaklar ya 18'i alabilirler. Ya da 18 Emin'in ekibini alabilir. O zaman 13'ten daha güçlü olur zaten. Hafta sonu KVK Savaşı'nda buluşuyoruz. Unutmayın. Emin'in ekibe de bakmış oluruz. Krallık 105'e. Şimdi şuraya bir döneceğim tekrar. 40-35 göç almayacak. Ay göç etmeyecek, göç alacak. 34 de güçlüydü diye hatırlıyorum ama bakacağım. Gigi Lee var 34'te. The bilmem ne var yine Korece mi Çince mi artık 242 milyon. Etti 2. Bu arada Gigi Lee'nin gücü de 307 milyon arkadaşlar. 34'te bunlar. Başka var mı?
Bak bak 34'te daha yoksa çok tehlikeli. Bu iki kraken göç edebilir. Ha, çıktı bir tane daha böyle Kore mi Çin mi artık bilmiyorum. 194 milyon güçte. Elevin çıktı 190 milyon güçte. ...34 çok tehlikeli bak göç edebilir. Krakenlerin aklı çelinebilir. PJVH var 167 169 milyon güçte 34'te. Başka bakıyorum 5 etti. Goldwyn var 151 milyon güçte. 34'te bir tane daha böyle Chan Chinchon 149 milyon. Güzel uyumlu oldu. 34 bu kadar. Kaç etti? 7 tane mi saydım 6 tane mi bilmiyorum ama bu adamlar da göç edip örnek veriyorum 13 105'i aldı. 18'de 34'ü alabilir. Bakın arkadaşlar uyanık olun. 18'deki arkadaşlar atıyorum 105 olmazsa 34'ü bir kovalayın. Bakayım listeye. Ne atmışsın? Bakayım Serkan. Nereden attın? Gruptan mı attın? Evet gruptan atmışsın. Ne yapayım? Yayında mı paylaşayım bunları? Adamlarımıza mı çöksünler? Ne istiyorsun Serkan? Bu B sütundakiler power mı? C'dekiler merit mi? Başlık da atmamışsın. Serkan. Power'sa işimiz iş. Çok beğenmedim ben bu listeyi. Meritlerde düşük yani merit dediğim arkadaşlar Erdem. Savaşçı bir ekip olmasını tercih ederim. Shit 2 hoşuma gitmedi. Shit 1'de neler var bakalım. Ha Shit 1'de bak başlık geldi. Aa güzel. Güzel. Bizim şöyle bir torbayı açayım. Arkadaşlar. Şu aralıktaki arkadaşlar. Krallıklarınıza dikkat edin. Oyuncularınızı alıyoruz. Şu aralık. Çok dikkatli olun. Bu arada Serkan Nesti'yi sil abi ya. Nesti'yi çağırmaya gerek yok. Erdem'i düşüktü onun. Ben hatırlıyorum onu ya. Çok saçma savaşıyordu. Benim kalede bile 1 milyon asker bırakmıştır. Kafa atıyordu. Kanuni kalesine kafa atıyordu ya adam. 250 milyonluk kaleye tek başına kafa atıyordu yani. Hani boş ver onu. 40'la savaş varsa Splik sen 27'desin o zaman. 27 ile 40'ın savaşı var doğru KVK'da. Of Berk hayırlı olsun 140 seviye. Sen de fena bir şey oldun artık ha. Shit 1 güzel Shit 1 Serkan. Ben Shit 1'i beğendim. Shit 2 kötü de Shit 1 güzelmiş evet. Yani merit şeyleri yazmıyor burada erdemleri. Ama güçler güzel görünüyor. Bu kaleleri kesin transfer edersek
26'da bayağı güçlenir. Ben hala bize 6 kota geleceğini düşünüyorum. İnanıyorum, işin gerçeği. 6 kotamız olacak diye düşünüyorum. Yüzmeye güce 140 seviye bayağı iyi. Asker sayın az herhalde o zaman, ya da kahraman şeyin az olabilir ya da temadan bir kayıp olabilir. Çünkü şöyle bakalım mesela. ...14.7 milyon birlik, 28 bina, 23 teknoloji, 32.6 kahraman, 7.3 kale, 2.3 tema. Binan güçsüz olmaz diye düşünüyorum. 140 açmışsın. Üniversiteye en azından 4 yapman gerekiyor, 5 olmasa da. Yani teknik puanlarla restorasyonda aşağılara inmişsin. Bunu 4 yapmışsın benim gibi. 5'e gerek yok. Bu arada 4 ile açabiliyorsunuz arkadaşlar 140 seviyeyi. Ben de 130 seviye. 135'e istersem açarım aslında şu an ama ne bileyim, gerek duymadım. Bir zor bir KVK'da falan basarım. Bir de göç geleceği için gücü de çok arttırmak istemedim. Ama 135'e açabilirim. Ama 140 mesela yapamam şu an. Zorlar. O kadar hızlandırmam yok. Bakayım. Şöyle bakınca 155, 67, 220 gün falan var. 220 günle açamayız. Var mı benim hesabı almak isteyen arkadaşlar? İçinde böyle kafalar da var. İsteyen var mı, almak isteyen? Dolu dolu bir hesap. Hazinemiz var. Teçhizatlar dolu dolu. Mücolarımız var. 81 tane strateji, yani kırmızılar, şöyle bakalım. Mitolojik 84, mitolojik 1 41, 2 de bir tanecik. Efsanevi destans falan artık şey. Hatta şöyle biraz onları da bitirelim. Varsa fazladan. Bitti bile. Şu şekilde. Sarı kafamız 400'e gelmiş. Parşömen 255. Unutuluş parşömeni 14. Bol bol sıfırlayabilirsiniz. İstediğiniz beceri madalyalarından açabilirsiniz beceriyi. Var mı almak isteyen arkadaşlar? Güzel teklifler de gelir, karşınıza çıkar. Üniversitemiz burada, okçuluk hariç full. Okçuda şuralarda bir yerde eksik vardı. Şu. O kadar. Buralar full. Ekonomimiz buralara kadar gelmiş durumda. Mor teknolojimiz buralar zaten gördüğünüz gibi gelmiş durumda ki buraları da bitirirsiniz çok rahat. Paralı asker 5 tane açık arkadaşlar. Tekniklere baktığımızda birinci sayfa neredeyse full, bir tane kılıçta şunla şu var ki onu da isterseniz yaparsınız. İkinci sayfada da mızrakla, atta da 3-4 tane var.
Bizden daha güçlü şu an 27 daha önde. Görkem açısından baktığımızda torbasına. 21'i biz yeniyoruz. 21 bizden daha zayıf. Şaka yapıyorum Serkan. Aa, gitmiştir 1350. Ben 1000 günde 135 falan yaptım. Ama full yardımla değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Full yardımla değil. Ha bir de paralı askere de harcadım. Ona da bastım. Vallahi göç herkes için güzel geçsin. Stratejinizi iyi yapın arkadaşlar. İyi değerlendirin. Çünkü bir sonraki göç en az 6 ay gelmez ya da belki bir yıl gelmeyecek. Kırkı geçmek zor tabii. O net bir şey. Bence de 40, yani 40 işi yaş. 40 güçlü. Bizim şu anki bu arada 105'te olan gördüğünüz gibi 13.8 milyara 6.87 milyar. 105 kesin göç eder. Aktif çünkü bir tane ittifak var. Aradaki fark hani basmadığımız halde çok açık bir şekilde 2 kattan daha fazla. Bak ben daha mesela tüketimi hızlandırmamışım. Hemen şey yapalım ya. Ne var şu an burada? Araştırma. Ben araştırma istedim mi bugün? Ha bugün yer yoktu. Tamam. Şöyle yapalım. Şunu bitirelim. Çok mühim değil. Kalsın böyle. Bugün kim ne yapmış bakalım. Dentist basmış. Türk bu arkadaşımız. Carnary basmış. CNS basmış. Onit basmış. YJP'den 8. sırada bir kişi var. İlk 10 full. Bak Serkan da burada 10. sırada. İlk 10'da 9 kişi bizim krallıktan. Hatta ilk 20'de neredeyse 17 kişi bizim krallıktan. Çok fark var ya. İttifak olarak da mesela bizim bakın bir sürü ittifak var arkada yine. 105'te bir tane var. 105'i alan bence krallığını bayağı güçlendirecek. Yani böyle ekiplerin denk gelmesi çok güzel. Göç arıyor adamlar. Güçlü kaleler de var. Bizim de böyle bir krallık tutturmamız lazım ya da eşleştiğimiz güçlülerle anlaşıp göç almamız lazım. Bakalım. Bakalım yani. Bana yazabilirsiniz mutlaka. İster yorumdan, ister WhatsApp linkini attım oradan e, iletişime geçebilirsiniz. Var bende evet krallık güçleri ve erdemleri. Berk sen coşmuşsun zaten. Yani adamlar savaşmayacağız diyor. Niye bu kadar yüklendin? 27'ye değil de başka. Gerçi 40 zaten kolay kolay hazırlık aşamasını kaybetmez. Ama göçten sonra bir daha bu konuyu konuşalım. Değerlendirelim. Göçten sonra ne olacak bakalım 40'a? Hala liderlik koltuğunu koruyacak mı? Yani yoksa başka bir krallık geçecek mi? Mesela 35 güzel bir göç alırsa hiç bilemiyorum.
35 güçlü. Ya da 13 güzel bir göç alırsa neden olmasın? Biz güzel bir göç alsak da kraken bulmak çok zor bu devirde. Şöyle bir krallıklara tekrar baktığımızda diğer krallıkların krakenlerini çekmek zor. Buradan 21'deki sevgili krakenlere, 27'deki sevgili balinalara açık davet. Sol kulağım çınlamaya başladı bak. Gelmek isteyen varsa çaktırmadan işaret versin. Splix gelmek istiyormuş mesela 27'den. Vay Coşkun'um, hep destek tam destek diyor Coşkun'um ya. Efsane Cuma'da vallahi bilemiyorum ama şeyde Midas'ta zaten var biraz birkaç paket. Böyle emin olamadım. Bu tarz şeyler geldiğinde kaçırmayın arkadaşlar. Bak 15 parşömen, 10 çekiç, 5 sarı kafa. Yani al baba bunu. Bunu zaten krallığa bir şey demiyorum. Alıyorsunuzdur. Festivalde de gücünüz yetiyorsa şöyle 6.000, sonra bu 4.000 bilmem kaça düşüyor. Sonra 3.000 küsüre düşüyor. O üçü alınabilir. Bu da 5.000'den 4.000'e falan iniyor sonra. Bonustan bahsediyorum. Bu da aldıktan sonra artıyor. Düşmemişti. 2 gün sonra düşmüş. Bak bunu mesela açmamışım. Bunu açayım. Bu da güzel. Ondan sonracığıma burası var arkadaşlar. Etkinliğe artık göç geldi. Kafa gitti. Etkinliğe değinmedim. Ama etkinliği zaten biliyorsunuz. Gelmeden önce sizi uyardım dedim. İmparatorluk paralarınızı harcamayın. Bu tarz etkinliklerde görev olarak oluyor. VIP mağazayı ondan sonra boşaltın. Sandık alın. Benim haftalık 100k imparatorluk VIP mağazaya gidiyor. Aldıklarım sandıklar, kapasite arttırma, çekiç, düdük, şu bir de sarı kafayla parşömen. Bilginiz olsun. Araştırma ekonomide araştırma 2 teknolojisinden araştırma 3 teknolojisine geçen süre. Şurayı mı soruyorsun acaba? Şimdi 1, 2. Burası mı? Hiç sıkıntı yok Coşkun'um. Mert hoş geldin. Aleykümselam. Bakayım bizim yararlı bilgiler içeren görselde var mı bu? Onu genelde hiç hesaplamadık işin gerçeği. Çünkü araştırma şeyi olduğu için hani hep saldırı üstüne şeyleri hesaplıyoruz. Kaç gün sürer, ne gelişir, ne kadar olur. Maalesef o yok. Yanıltmak da istemiyorum ama
Belli bir şeyden sonra zaten çok fazla zaman almıyor bunlar ya. Hatta şuradan mesela inşaat hızına baktığında yani inşaat hızı 3 ve 5. seviyesi bile 18 gün. Ve %10 buff var şu an üstümde. Yani buradaki şey daha da az tutacak o yüzden. 18 günden düşük diyebiliriz. %18 düşük. %2 deyip geçmeyin. Şöyle göstereyim. Kasaba 3, 4'e basacağım. Çıkan günü gösteriyorum. 133 gün. 133. Yani adamlar yarım yıl koyacakmış da hadi demişler yarım yıl olmasın. Bak yine bu insaflı 2 aydan biraz fazla. 133 gün. 3 tane bina. Şunlar da 66 idi galiba. Aynen. 4 tanesi 66. Bu 66. Şunu 4 yapmak 66. Ya korkunç. Şu ikisi 122. 122 daha 244. 2 2 244 daha 488. 2 yıl falan ya. Gerçekten 2 yıl yani. Şu ikisini de koyunca 2 yıl falan ediyor. Şu binaları 4 yapmak. Üretim yerlerinden bahsetmiyorum. Ha, bir de demirci vardı gerçi. Demirci de çok uzun zaman alıyor. Bakalım. 133 gün. 2 yıldan daha da fazla. Toplam. O yüzden %2 deyip geçmeyin. Buff'lar kıymetli her açıdan. Hatta şöyle bir şeyi çok merak ettim. 14 yardım gelmiş. Yoksa bunu basıp hemen şeye bakacaktım. İnşaatı bitirip takılacaktım, bakacaktım. 12 aktif varmış şu an. Vallahi hemen inşaata bakacaktım. %2 ne kadar etki edecek diye. Ha, gidip şehirden buff da alabilirim de uğraşmak istemedim. Zaten araştırma yapmak istediğim için. Şöyle bir şeye bakacağım. 27 gün. Her bir yardım önemli şu an 27 günde. Eğer yayın bitmeden yardım gelirse 20 tane falan basarım. %2'nin ne kadar etkili olduğunu da görmüş oluruz. 133 günü ne kadar etki edecek mesela şuradaki. Buna da kaç gün harcayacağız? 18 günden daha az harcayacağız tabi yardımla. Hadi ya aman sıkıldım. Basayım. Şimdi 133 gün kaç saatte? 20 saat. 133 gün 20 saat arkadaşlar. Bakın kimse de böyle harcamasın hızlandırmasını. Hepsi sizin için. 133 gün 20 saati. Şuradan bir 10-15 yardım alalım yeter. Unutmamak için şuraya yazayım. Hay Mert ya aklımı okuyorsun sen de bak. Kalp kalbe dur kalp atayım sana.
Videoyu beğenmeyen arkadaşlar varsa beğenirseniz sevinirim. Şu yardımcıklar biraz artsın. Ademciğim yayında mısın? Hoş geldin. Şu an senin mesajına bakıyorum şu yardımları beklerken. İşte savaşçı adamlar belli. 64 milyon gücü var. 29 milyon erdemi var. 55 milyon gücü var. 27 milyon erdemi var. Adem savaşçı sürüsü yetiştirmişsin. Vallahi bak. Abi adam 41 milyon güçte 13 milyon erdem nedir ya? Ama tabii hiç savaşmayanlar da varmış. 48 milyon güç yapıp 961k erdem varsa ya da 40 milyon güç olup 900k erdem varsa hiç savaşmamış. Oo daha kötüsü var. 60 milyon güç 400 bin erdem. O kötüymüş. Vallahi kötüymüş bu. Hediye kodu arkadaşlar paylaşayım. Bilmeyen, almayan varsa hemen buraya yazıyorum copy paste yapın diye. Bu yazdığım hediye kodu arkadaşlar oyun içinde alabilirsiniz. Hatta ben de şuradan sizin için şöyle de göstereyim. Kullandın. Gördüğünüz gibi geçersiz vesaire değil. Zaten kullandın. Sana 2 kere vermem çakal diyor. Yapıyoruz Serkan. Pazar Serkan'la birlikteyiz. Göstereyim tabi Splix 26'nın geneline. Genel sıralamamızı göstereyim. Sen gelmek istiyorsun ha. Kalbin burada senin fark ettim. 400 milyona yakın bir güçle Froike'miz var. 238'lik Kanuni'miz var. 233'lük God King'imiz var. Şöyle gidiyor aşağıya doğru. Neredeyse ilk 30 kale 100 milyon üstünde bizde. Öyle söyleyeyim. 30 kale 100 milyon üstü. Erdem'e de baktığında ilk 3 300 milyonun üstünde. Bu adamların canını sıkınca sabaha kadar sıfırlıyorlar. Sıkıntılı tipler. Yani aradaki farka bak, makasa bak. 300 milyon ne ya? Üçü de 300 milyon yani. 300 milyon üstünde. İlk 23'te 30 milyon üstünde Erdem'i var. Savaşçı bir ekibiz. Zaten şu ikisinin Erdem'i güçlerinin 100 milyon üstünde.
Aykut hoş geldin. Çevik bak demiş ki kredi kartını. Mor teknolojiyi açmak için restorasyona gidiyorsun. Buraları bir iniyorsun aşağıya. Buraya geliyorsun. Buraya üçlüyorsun. 4 yapmana gerek yok. Buralar 5 olacak. Sonra bunu açıyorsun. Bu yeni araştırma enstitüsünü açtıktan sonra mor açılıyor. Yeni araştırmayı açman lazım. Büyük ihtimal göçten sonra Splix bence eşleşiriz. Bence de eğlenceli, keyifli bir savaş olur. Bizimkiler de öyle savaşlara hasret seviyorlar zaten. Güzel bir savaş olur. Göçten sonra da güzel bir güç testi olur. Artık hangi krallık daha önde götürür? Kim güzel transferler yapar bilmiyorum ama yani bayağı güç dengeleri değişecek sonuçta göçten sonra. İster istemez göçle beraber güç dengeleri değişiyor. Ha zayıf dediğin krallık pıt diye bir anda geliyor, kafana vuruyor. İşler değişiyor. Şimdi bitirelim artık, sıkıldım. Yardım gelmedi. 10 yardım bile alamadık. Nerede bu millet ya? Ayıptır ya. Bastık. Şimdi mordan da 135'e şey yapalım. Tabii ki bu bir seviye arkadaşlar. 131'e açabiliyorsun. Bunu 5 kere yapacaksın 135 olması için. Evet. 133 gün 20 saatte. 131 gün 23 saate. Yani 2 gün tasarruf sağladı. 2 gün. Bir gün burada sağladı. Toplam binaları düşündüğünüzde çok ciddi bir avantaj sağlıyor. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gün sadece ana binalarda kolaylık sağlamış oluyor. 15 gün. Yani düşünün, bakın şu an 13 gün bir tane araştırma ki güzel de bir araştırma. 15 gün size bu araştırma bedavaya gelmiş oluyor. Önce onu yaparsanız. Gibi. Tabii ki bu bina, yani araştırma hızlandırma değil ama aynısı araştırma için de geçerli. Hız gününde hız kullandık biz de boş yere. Neyse, ilk yüze girmiş bu hızlandırmalarla. Arkadaşlar dediğim gibi benimle iletişime geçebilirsiniz 26'yı düşünüyorsanız. Diğer krallıklar için de iletişiminiz güçlü olsun diye zaten WhatsApp grubu kurdum. Kaçıranlar yine benimle iletişime geçebilir. Bu arada tekrar söylüyorum. Kanala üyeler için, bunu biraz geç söylemiş oluyorum ama üyeler için ekstradan bir yeni yıl çekilişi yapacağım. Aboneler için yapmıştım 2 kişiye. Üyeler için de 1 kişiye yapacağım. Zaten çünkü abone kadar üye yok. Ama yapacağım çekiliş 4.999 doruk parası olacak. Daha büyük bir çekiliş olacak. Kazanma şansı tabii ki üyelerin daha fazla oluyor. Çünkü sayıları daha az. Katılım o yüzden daha az. Üyeleri bizzat ben görüyorum. Ekstra bir şey yapmalarına gerek yok. Ama tabii ki yorum yaparsanız sevinirim. Onu da zaten tekrardan ayrı bir video ile hatırlatırım. Çok ertelemeyeceğim. Yani yeni yıldan örnek veriyorum. Aralığın 2. haftası çekiliş süresini başlatırım. Cuma'ya kadar kaç tane üye varsa Cuma günü çekilişi yaparız. Ondan sonra da afiyetle de harcasın kim harcayacaksa. Bu arada Splix'in dediği gibi torbada arkadaşlar 21, 26, 24, 27 bunlar güçlü krallıklar. Haberiniz olsun. Yani dolu dolu, şu aralık çok dolu bir aralık. Bilginiz olsun arkadaşlar. 21, 24, 26, 27 diye sıralayabilirim. Yani şeye göre, sayıya göre, güce göre sıralamadım, yanlış anlaşılmasın. Rakama göre sıraladım. Bunlar güçlü krallık 4 tane.
Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup destek olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Ne demek? Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa yorum atın. Zaten duvarı da açtım. Oradan da paylaşım yapabilirsiniz. Destek olmaya çalışırım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.